Evet, Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Allah nasip ederse bugün hava çok güzel. Ankara dönüşü yağmur, çamur, sis, soğuktan sonra bugünkü hava 10 numara 5 yıldız dostlar. Şimdi üstümü ayarladım. Bir hafta sonu güzel bir gün. Yaklaşık 25-26 derecelik bir sıcaklık var. Evet, her şey tamam. Stresli geçen bir hafta içinden sonra iyi ki motorum var diyorum. Motorumu atlayıp şimdi bir stres geçiren, etmen olan denize gitme niyetim var. Karadeniz'e doğru yola çıkacağım. Evet dostlar, Allah nasip ederse bugün günlerden pazar ve çok güzel sıcak bir gün. Ben de şimdi ADV'me atlayıp, motorumu atlayıp Karasu'ya gideceğim. Daha önce gittiğim, çok sevdiğim Sakarya Nehri'nin denize döküldüğü yer olan o deniz fenerinin oraya gideceğim. Daha sonra oradan Karasu sahile, oradan Kocaeli sahile, vakit olursa da Akçakoca'ya kadar gitmeyi düşünüyorum. Umarım güzel bir gün olur, güzel bir video olur. Her gezi öncesinde dostlar Trip B'yi sıfırlıyorum. Bak, tüketimini kontrol etmek için hem de sizinle paylaşmak için. Trip A'yı hiç sıfırlamadım. O motoru aldığımdan beri öyle dursun. Çok önemli değil. Elzem bir şey değil yani. Hemen şöyle triplere girelim. Şuradan Trip B'ye gelip sıfırladım. Evet, güzel. Şu anda dostlar 2294 kilometre oldu motorum ve bir ay oldu mu? Bir ay oldu mu? Bir ay oldu herhalde ya. Mart. Evet, bir ayı biraz geçti gibi motoru alalı. Zaten bütün uzun yol deneyimlerimi sizinle paylaştım. Bir ay oldu. Bir ay civarında 2294 kilometre yol yaptım. Yapmaya da devam ediyorum. Ama bundan sonra biraz daha kısa gezintiler olur. Zaten 1000 kilometresi uzun yolda geçti. Kerpe tarafına gitmiştim. Kefken tarafına gitmedim ama onu birlikte inşallah nasip olursa bir zaman sonra tekrar gideriz. Bu arada telefon tutacağını değiştirdim. GP Composite'in telefon tutacağını almıştım. Ondan hiç memnun kalmadım. Zaten ADV'ye göre de değildi. Vidası yani yetmiyordu, şu boruya yetmediği için ben de tutup bir tane böyle civata vida ayarlamıştım. O vidayı takarak kullanıyordum. Ama çok sağlıklı durmuyordu. Ha koptu, ha kopacak gibiydi. Hiç riske atmadım. Daha sonra telefon tutacağımı değiştirdim dostlar. Bu telefon tutacağını da önce şuraya taktım. Sonra vazgeçtim, tekrar buraya taktım. Şuraya takma niyetim de vardı aslında. Neyse, şuraya taktık, böyle güzel oldu. Yorumlarda kaskımı soran arkadaşlar olmuştu. Bununla ilgili de bir video çekmiştim ama tekrardan uzun deneyimimi sizinle paylaşayım. Kaskım Shark'ın i3 Hellcat modeli, galiba öyleydi. Hellcat. Daha önce bende biliyorsunuz LS2 var. Hala da var LS2 kaskım. LS2 kaskımla bunu karşılaştıracak olursak yalıtım noktasında LS2 kaskından daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu modelin dostlar ışıklı versiyonu bu. Yani şarj ediyorsunuz. Şarj ettikten sonra 3 modu var dostlar. Bir tanesi bastığınızda şu arka tarafta, intercom'un hemen arka tarafında küçük bir düğme var. Yerini çok ezberleyemedim işin açıkçası. Şöyle, pili de yoktur herhalde. Şarj etmedim çünkü. O düğmeye bastığınızda dostlar 3 modu var. Birinci modda işte ışıkları sürekli yakıyor. İkinci modda yakıp söndürüyor sürekli. Tabi önde de bir ışık bölümü var. Şurada, iki de şurada. Tam kameranın buralarına geliyor. Orada 2 tane ışık yeri var. Işık yerinden beyaz ışık çıkıyor ön taraftan. Arka taraftaki de kırmızı ışık flaşör şeklinde yanıyor. Dediğim gibi 3 modu var. Bir tanesi sürekli yanıp sönen modu. Bir tanesi sürekli yanıp yanan modu. Bir tanesi de frene bastığımda sadece arka tarafı flaşör şeklinde yakan mod. Her 3 durumda da frene bastığınızda arka flaşör yanıyor. O şekilde bir kask dostlar. Bir de şurada şeyi var. Şöyle aşağı indirdiğinizde güneşliği var. Şöyle güneşlik şeklinde, güneşli havalarda güneşinizi kesen böyle bir olayı da var yani. Güzel, çok hoş.
İçinden bir pinlock çıktı. Pinlock hala şu anda takılı. Çıkartmadım. Bir de şeyi var. Ekstra camı var. Sarı şeklinde bir cam. Onu hiç denemedim. Daha çıkartmadım. Yaz geldi artık. Onu da bir ara çıkarıp denerim diye düşünüyorum. Onu da takacağım. Camı çok kolay çıkıyor. Hemen şurada küçük bir düğmesi var. O düğmeye basınca hemen camı çıkıyor dostlar. Yani güzel kask. Memnunum. Ancak şu özelliği kötü. Kameramı takacağım. Şöyle bir cihaz almıştım. Kamerayı monte edeceğim. Monte ettiğim şu uzantı dostlar ADV'nin altındaki ön bölüme, yani kask koyulabilecek bölüme sığmıyor maalesef. Şu araba beni gördü mü? Evet, gördü. Motosikletlerde görülebilirlik önemli. Şoförler bazen görmeyebiliyor. O yüzden dikkatli gitmekte fayda var. Ne diyordum? Kaskım dostlar şeye sığmıyor. Alt tarafa, ADV'nin altına bu kaskım sığmıyor. Ön kısma, yani tam şu anda oturduğum yerin altına. Arka kısma da sığıyor ama yan çevirmemiz gerekiyor. Yan çevirerek arka kısma sığdırabiliyorsunuz. Keşke sığsaydı ama LS2 kaskım sığıyor. Bunun uzantısı var. Biraz böyle geniş bir kask bu. Geniş olduğu için arka tarafa sığmıyor. Ama arka top case'e sığıyor. Arka top case'i de bunun dostlar çok kullanışlı gelmedi bana. Yani kullanışlı derken kaskı koyuyorum böyle saçma sapan bir şekilde koyuyorum. Yani çok böyle kullanışlı değil, yani öyle söyleyeyim. Kullanışlı bir top case değil bu kask için. Belki diğer kasklar için daha kullanışlıdır. Yani şurası kısa olsa iki kaskı yan yana koyabilirsiniz ama bu gibi uzun kasklarda dostlar maalesef koyamıyoruz. Neyse, kasktan çok bahsettim. Sorunuz varsa kaskla ilgili yorumlarda cevaplarım dostlar. Dostlar, baharda Sakarya bambaşka. Yani yeşilin tonu farklı tonu, çiçeklerin açışı. Çok güzel bir döneme giriyoruz dostlar. İnşallah gezilerimizde de yeşilin canlı tonlarını, renkli tonlarını görme fırsatımız olur. İkinci bir husus arkadaşlar, bugün onu da fark ettim. Ondan da bahsedeyim size. Lastik basınçları. Daha önce PCX motorumla, hatırlarsanız, izlemeyen, ilk defa izleyecek arkadaşlar varsa, servisten çıktıktan sonra lastik basınçlarını kontrol ettim ve çok yüksek çıkmıştı. Onunla ilgili de bir videoda, hatta bir de short videosu paylaşmıştım bununla ilgili. 38, yani 33 olması gereken arka tekerin 39 falan vurduklarını gördüm, yani lastik basınçlarını serviste. Bu motorumda da yani bayiden çıktıktan sonra kontrol etmedim. Daha sonra rodajını yaptırdım Honda Efe'de, Ankara'ya gittiğimde. Orada da kontrol etmedim. Bugün sabah lastik basınçlarına, benim hava pompam var, hava pompasıyla bir kontrol edeyim dedim. Yani ne kadar olmuş. Dostlar, kontrol ettim. Ön taraf, bakın motor soğuk, yani sıcak değil. Ön taraf 40. Arka taraf 47. PCI, yani 47 ya arka taraf. Ya ben bu basınçlarla yazın bu basınçlarla Ankara, Kayseri gidip geldim yani. 2000 kilometre yaptım ya. 2000 kilometre yaptım. Allah korusun, yani yaz olsaydı bu, ya ciddi bir basınç bu. Şunu bir geçeyim. Yani dostlar, servisten çıktıktan sonra mutlaka bir lastik basınçlarınızı da kontrol edin derim. Dibime girseydin. Hayret bir şey ya. Bak. Benim Formula 1 arabasını sürüyorsun ya. Buradan sağa dönelim.
Yani bayağı motosikletli arkadaşları görüyorum. Dostlar, biraz vizörümü açayım dedim ama riskli olacağı için şunu indireyim. Honda Roadsync kullanan arkadaşlara bir sorun var. Sık kullanan arkadaşlara bir sorun var. Gelen arama olduğunda ekranda kimin aradığını görüyor musunuz arkadaşlar? Bilen varsa lütfen yardımcı olursa sevinirim. Çünkü ben arayanı kesinlikle göremiyorum. Yaptığım bütün denemelerde hep başarısız oldu. Görünse süper olacak ama sadece gelen arama şeklinde bir uyarı çıkıyor. İsim falan gözükmüyor. İsim gözüken arkadaşlar varsa yoruma yazarsa dostlar sevinirim. Kıştan sonra motosiklet sezonu açıldı. Şu günlerde dostlar en çok motora binilebilecek günler yani. Ne soğuk ne sıcak. Sıcağa daha yakın tabii. Tam bu havalar işte motosiklet sürmek için ideal. Evet dostlar, şimdi şuradan bakın Karadeniz gözüküyor. Gördüğünüz gibi şurası Karadeniz dostlar. Ancak kameradan yani bazen editlerken videoyu denk geliyorum. Ya şuraya bakın ne güzel gözüküyor falan diyorum ama bakıyorum ki editte kameradan işte öyle gözükmüyor. O yüzden çok emin olamadım. Bir de şu tepeden gözüküyor. PCX ile de orada durup etrafa bakmıştık. İsterseniz bir daha durabiliriz. Size oradan da bir göstereyim isterseniz. Bakın şurası. Bakın dostlar şurası Karadeniz. Hemen ön kesimdeki şu ağaçlık alanlar da Longoz Ormanı. Türkiye'nin en büyük, dünyanın da ikinci büyük mü, üçüncü büyük mü Longoz Ormanı burada. Şimdi önünden geçeceğiz zaten. Onunla ilgili de bir video çekmiştim. Evet şöyle. Tekrar dönelim. Karasu'ya doğru. Devam edelim. Yalnız şu evlerin yerine bakar mısınız ya? Adam yani akşam terasa çıkıp çayını alıp Karadeniz'e doğru akşamüstü güneşin batışını seyredebilir yani. Çok güzel yerde ev yapmışlar. Mesela şu küçük ev. Varandasından deniz görünüyor. Şimdi dediğim gibi dostlar orası Longoz Ormanı. Bataklık ormanı yani. Çok güzel bir yeri var. Bir yürüyüş yolu var. 2 kilometre yakın. 1 küsür kilometre de olabilir. Tam hatırlayamadım. Belediyenin işletmesi var üzerinde. Belediyenin sunmuş olduğu bir restoran var. Güzel yapmışlar yani orayı. Eğer Sakarya'ya yakınsanız, gezmek istiyorsanız Longoz Ormanı'nı tercih edebilirsiniz. Adı Acarlar Longoz'u. Bakın şu kalabalık olan yer Longoz Ormanı'nın giriş yeri. Bugün tabi pazar olduğu için kalabalık olacaktır. Öğrenci 15, şahıs 25 lira giriş ücreti var. Evet, motorcu dostlar da gelmişler. Güzel bir motosiklet rotası zaten. Bakın şimdi şurası Longoz Ormanı görüyorsanız. Hemen şu derenin de üstünden geçiyoruz. Bu derenin üstü dostlar Longoz Ormanı'nın içinden geçen dere ya da çay mı diyeyim. Bununla ilgili video çekmiştim dostlar. İsterseniz bakabilirsiniz. Şurada bir yere onun linkini bırakırım. Bakın el bırakınca dostlar sirkeleme yapmıyor. ADV'de. Yalnız şu hava basıncından bahsetmiştim. Basıncı düşürdükten sonra artık sağa sola çırpma yapmıyor direksiyon. Allah ya Rabbi.
Demek ki lastik basınçlarından kaynaklıymış. Ben camı değiştirdiğimden falan şüpheleniyordum. Camdan dolayı şüpheleniyordum. Onun da etkisi olabilir tabii ama lastik basınçları çok fazla yüksek olduğu için muhtemelen direksiyonda bir çırpma vardı yani bende. Motoru ilk aldığımda. Bu lastik basınçlarından herhalde. Şimdi dostlar, yavaş yavaş Sakarya Nehri'ne doğru geliyoruz. Köprünün üstünden geçeceğiz. Köprünün üstünde de bir dursak mı? Belki görmeyen arkadaşlar vardır önceki videolardan. Bir durayım. Evet, bakın şurası Sakarya Köprüsü. Şöyle dörtlerimi yakayım. Dostlar bakın burada Sakarya Nehri buradan geliyor. Köprünün altından geçiyor. Sonra şuradan da Karadeniz'e dökülüyor. Şu anda hava son günlerde bayağı bir yağmurlu olduğu için çamurlu bir su akıyor. Evet, motoru şurada bir yere park edeyim dostlar. Şurada fener var. Onları orada sizi onunla göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi Karadeniz'in Sakarya Nehri'nin şuradan gelip şöyle denize dökülüyor. Buraya da güzel bir park yapmışlar. Şimdi motorumuza atlayalım ve Kocaeli, Karasu sahile gidelim. Biraz da Karasu sahili gezelim. Bu arada dostlar, ADV'min amortisörlerinin 3 kademe amortisörü vardı. Ben bunu en serte almıştım. Uzun yolda en sertle gitmiştim. Şimdi bugün sabah en yumuşağı aldım. En yumuşağı alınca çok bir şey fark etmedim. Ya da ben hissetmiyorum. Bir tık belki olmuş olabilir, psikolojik mi? Karasu'nun sahiline gidelim. Sahiline hiç gitmemiştik motorumuzda. Karasu'nun sahilini de size göstereyim. Güzel bir sahili var. Evet, yukarısı bakın şehir merkezi. Aşağı tarafta sahil, plaj. Yaz, yani şu dönemde Sakarya burada bayağı kalabalık olabiliyor. Evet, Karasu sahildeyiz dostlar. Motorumu şurada bir yere park edeyim. Şöyle bir denize, sahilde biraz dolaşalım. Sonra Kocaeli'ye doğru devam edelim. Karasu sahildeyim. Karasu sahil çok güzel bir yer. Bugün de çok kalabalık. Cumartesi olduğu için herkes buraya akmış. Burası da plajı zaten. Plaj kısmı. Buradan denize girilebiliyor ama Karasu, yani Karadeniz çok tehlikeli bir yer. Ters akıntısıyla meşhur. Şu ileride gördüğünüz kayalıklar da dalga kıran kayalıkları. Biliyorsunuz Karadeniz bayağı kalabalık, bayağı dalgalı oluyor. Dalgalı olduğu için de oraya dalga kıranlar koymuşlar ama ben her zaman Karadeniz'i riskli bulmuşumdur. Evet dostlar, Karasu sahili gezdik. Yalnız şurada bitiyor sahil. Yani çok az bir mesafe yapmışlar. Şurada belediyenin yapmış olduğu da bir restoran var. Yani çay falan içebileceğiniz bir yer. Uygun fiyatları var, baktım. Güzel yani. Parke taşlı yoldan giderken bakalım sesim titriyor mu? Hafif bir titreme var mı? Hafif var sanki. Ama bu PCX'te çok daha fazlaydı. Oh, altın vurdu lan. O nasıl tümsek ya?
Biraz tabii en düşüğe de aldığım için sert yapsak iyi. Bunu ben bir ortaya getireyim ya. Yani gerçekten çok güzel bir yer dostlar. Normal yazın şu güneşli havada geçip şurada oturamazsınız. Ama yılın bu mevsimi Nisan ayında güneş çok fazla yakmadığı için sandalyenizi alıp gelip şuralarda vaktinizi geçirebilirsiniz yani. Şuraya park et arabanı, al sandalyeni. Vay, bunu bir gün yapalım ya. Deniz dostlar insanı dinlendiriyor. Yani denize bakmak bile insanın üzerindeki bütün demeyeyim de çoğu stresi alabiliyor. Bak burada bir yürüyüş yolu yapmışlar, bisiklet yolu yapmışlar. Burası biraz daha değişik olmuş. Bak oradaki yerle burası arasında dağlar kadar fark var. Yani burası daha kalabalık geldi bana. Bak işte şu motorlarla şu kumda gidilir. Güzel olur yani. Şimdi bir şey kontrolü yapalım. Benzin ne kadar yakmışız? Bakalım, sağa mı basıyorduk ya? Kullanmayınca unutmuşum. Heh. Evet, istatistiklere bakalım. Dostlar bakın 2368 kilometredeyiz şu anda. Hemen bir altta ortalama yakıt tüketimim 2368 kilometre boyunca ortalama yakıt tüketimim 3.8. Bir aşağı iniyorum. Trip B 74 kilometre gelmişim şimdiye kadar ve yakıt tüketimim şu anda 3.5. Çok hızlı gelmediğim için yani geze geze 80, 90, 100 civarında geldiğim için 3.5'a falan neredeyse fabrika verilerini tutturduk gibi. Evet, Kocaeli sahile de geldik. Kocaeli sahil. Buradan şöyle devam edeyim mi? Şuraya nereye gidiyor? Bir bakayım, sonra şuradan geri döneyim olmazsa. Böyle gidiyor herhalde. Şöyle bir döneyim. Şurada bir yere park edelim. Evet, bakın kumlar hala devam ediyor dostlar. Dostlar, ADV'nin düdüğüyle ilgili bir şey buldum. Ne buldum? ADV'nin düdüğü dostlar, şuraya yakından bakarsanız şöyle bir şey. Yani bir düğme gibi değil orada. Mesela PCX'te kaldırıp elimizde böyle bastığımız zaman, elimizde şöyle bastığımız zaman şey oluyordu. Düdüğe basıyorduk. Bunda şimdi düdüğü arıyorsunuz böyle. Yani iş işten geçiyor tabii o zaman da. Yani düdük çalmalık durum bitiyor. Sonra fark ettim ki şu düdüğün şu bölümünde bir yerde böyle bir çentik yapmışlar. Bir çentik yapmışlar dostlar. Sonra şunu düşündüm. Bakın şu pozisyondayken üst tarafta joystick kolunun hemen yanından başlayıp aşağı doğru şöyle kaydırarak yapıyorsunuz yani. Kaydırarak yaptığınızda düdük çok rahat çalıyor. Bunu fark ettim. Biz standart şeye alışmışız yani. Eli kaldırıp basma, düdüğe basma şeklinde alışmışız. Ama bunda o şekilde değil. Kaydırarak yapıyorsunuz düdüğe basma. Şu şekilde. O şuradaki çentiye denk gelince kaydırırken düğme içeriye basıyor ve düdük çalıyor dostlar. Bunu fark ettim. Şurası neymiş? Evet dostlar, Melenazı Boğazı'na geldik. Burası Melenazı Boğazı. Şurası ileride görünen deniz feneri. 2 tane deniz feneri var. Melen çayının buradan gelip Düzce tarafından gelip üzerinde rafting yapılan bir çay bu. Buradan Karadeniz'e döküldüğü yerdeyim şu anda. Bir sonraki sefer inşallah Akçakoca'ya gitmeyi düşünüyorum. Vakit geç olduğu için buradan geri dönüşü yapacağım tekrar. Güzel bir gün geçti. Stres attık.
İnşallah şimdi motorumuza atlayıp şuradan geri dönelim. Şurada da bayağı bir şey olmuş yani. Bayağı bir böcek öldürmüşüz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Allah'a emanet olun.